Beni takip ediyor. Ne gerek var beni takip etmeye? Bir de görmemezlik gibi. Evet dostlar. Bir cumartesi akşamında yine ziyaretçilerin video saatindeyiz. Bu videomda Rum yetimhanesi ile ilgili sanırım son videoyu çekeceğim. Çünkü burayla ilgili yaklaşık 6 tane video çektim. Bu arada yine birisi peşimde böyle dolaşıyor. Aklı sıra gizemli gizemli aşağılara indi falan. Şimdi tabii videolarımı videolar kısmında ayrı bir bölüm yaptım. Rum yetimhanesi ile ilgili. Orada bugüne kadar çektiğim bütün videoların tamamını izleyebilirsiniz. 4 sene evvel burayı çekmeye başladığımızda böyle değildi. Bu kadar yıkılmamıştı. İşte geldik, çektik, belli bir kanalizasyon tünelleri bulduk. Büyükada'nın gizemini anlatmaya çalıştık. Büyükada'da vampirler var mıdır yok mudur efsaneleri araştırdık. Ama her zaman Rum yetimhanesi daha çok ilgimizi çekti. Yine parmaklıkların ardından bir yayın yapıyorum size. Evet, bazen yazıyorsunuz. Abi işte bir tane arkadaş girmiş. Evet, sevgili Hasan buraya şöyle Büyükşehir Belediyesi'nin mühendisleri içeriye kontrole geldiğinde onlarla beraber bir tanesi arkadaşı onlarla beraber giriyor ve arka tarafta, yani en arka tarafta gizli bir çekim yapıyor. Fakat eline geçen şansı çok iyi değerlendiremiyor. Esas bölgeyi çekemiyor. Tabii birçok video çektik. Bu videolar çok ilgi gösterdi. Tüneller dedik. Anakaradan Büyükada'ya gelen tüneller var mı dedik. Onları araştırdık. Hala onları araştırmaya çalışıyoruz. Hala devam ediyoruz ama tabii hep söyledik. Teknoloji, çarpık yapılaşma zamanla hep o tüneller varsa bile işte sahilin doldurulmasıyla, işte fore kazıklarla mutlaka yıkılmıştır. Aynı Kız Kulesi'ne giden tüneller gibi. İstanbul'un altı diyorum örümcek ağı gibi. Belki 10 tane İstanbul var. Çok uygarlık geçti. İşte biliyorsunuz en son Sultanahmet Camii'nin otoparkındaki girdiğimiz saray. Çok gizem var. Biz tabii bu gizemleri araştıracağız. Bu hafta niye bu videoyu çektim biliyor musunuz? Şunu yapmak istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin bence. Tabii birçoğunuz çok yorumlar yaptınız. Birçoğunuz fikir yürüttünüz. Şimdi ben bu videoda şunu soruyorum. Çok video yaptık ama hiçbir zaman ses getirmedi. Ciddi ışıklar gördük. Bu ışığın mercek kırılması olmadığını tespit ettik. Ritüel yapılıyor dedik. Bodrum katında ışıklar gördük. İzlemeyenler o videoları izlesinler. Tehditler aldık. Tabii bununla ilgili Rum yetimhanesi ile ilgili adada yaşayan, daha önce de adada yaşamış kişiler bana Instagram'dan ve WhatsApp hattından çok mesaj yazdılar. Evet abi işte anneannem anlatıyordu. Evet dedem anlatıyordu. Evet babaannem anlatıyordu. Çok bilgi var. Çok bilgi var. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Rum yetimhanesi arkamda. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın birinci ahşap en yüksek binası. Peki bu bina 1895'li yılların başında Büyükada'nın en yüksek tepesi, Hristo Tepesi, İsa Tepesi'ne, yani yolun olmadığı, atların bile zor çıktığı en yüksek tepeye otel olarak açılıyor. Şimdi bakın, zaten şuradan mantık yürütelim. İstanbul'un altında niye diyoruz tüneller çok? Bizans niye tüneller yaptı? Çünkü yıllarca kuşatıldı, yıllarca alınmaya çalıştı ve Bizans kaçış tünelleri, su yolları, su taşıdı, su yolları yaparken kaçış tünelleri yaptı.
Şimdi ben şu mantığı yürütüyorum. Bu yapıyı yapan adam, yani inşaat firmasının başında Kont Boris Bostari, Pera Palace Oteli'ni yapan Alexander Valori, bu binayı buraya yaparken bakın eminim ve eminim mutlaka altına tüneller yapmışlardır. Çünkü bunların zihniyeti bu. Bunlar mutlaka sığınak adı altında, kaçış tüneli adı altında mutlaka ve mutlaka tüneller yapmışlardır ki ben yine söylüyorum, belki bu video ses getirir. Şu bahçe, şu büyük alan, biraz sonra göreceksiniz. Şu büyük alan altında odalar olduğuna adım gibi eminim. Şu ahşap yıkılmaya yüz tutmuş binanın altında odalar olduğuna adım gibi eminim. Tüneller olduğuna inanın o kadar eminim ki. Ya şimdi diyorlar ki, burası biliyorsunuz diğer videolarda çok anlattım. Tekrar anlatmak istemiyorum. Ya arkadaş, işte bizim için manevi değeri var. Ya dostum, senin için manevi değeri varsa burası senin özel mülk oldu. Ortodoks Kilisesi'nin özel mülkü. İşte ben 4 sene evvel geldiğimde bu kadar dikenli tel yoktu. Bu kadar köpek yoktu. Bu kadar şey yoktu. Bir tane zaten bekçi var. Onu kesinlikle işe almak lazım. Çünkü görevini çok iyi yapıyor. Gece çekimleri yaptık burada biliyorsunuz. Diyorlar ki bizim için manevi değeri. Ya arkadaş, manevi değeri varsa senin için neden sen burayı o zaman tadilat yapmıyorsun? Neden senin için manevi değeri varsa her geçen gün bakın 4 sene evvelki videolara bakın. Bir de bu videonun başındaki görüntülere bakın. Her geçen gün yıkılıyor. Her geçen gün daha yok oluyor. İşte biliyorsunuz birçok sözde yangın çıkmış. İşte kuyuya 2 tane çocuk düşmüş. Yani yıllarca arkadaşlar burası ve biraz ilerisindeki Alman generalin evi, onun da videoları var biliyorsunuz Büyükada gizemlerini araştırırken. Bunlar tesadüf değil. Bunlar tamamen bilinçli yapılmış. Ve insanlar buradan tamamen hep uzaklaştırılmış. Niye? Dedim ya işte hep korkuttular. Yok işte 2 tane kız çocuğunun sesi geliyormuş. Biliyorsunuz Alman generalinin evini yıllarca hep işte perili köşk diye. İnsanlar zaten o dönemde 1800-1900 yıllarda buralara at arabalara bile çıkmıyor. İşte ne yapmışlar? Ara ara kesmek zorunda kalıyorum çünkü birileri geçiyor. İşte at çıkmıyor, eşek çıkmıyor. En yüksek tepeye ahşap en yüksek oteli kuruyorsun. Sonra bir gizem yaratıyorsun. İşte Alman generalinin evi, perili köşk. İşte burada yok efendim Rum yetimhanesinde yangın çıkmış, 2 tane çocuk kuyuya düşmüş. Çocukların ruhları buradaymış. Halkı buradan korkuyla uzaklaştırıyorsun. Tamam. Zaten Büyükada'da biliyorsunuz işte vampir hikayeleri, şunlar bunlar, hep bunların hepsini işledik. Şimdi düşünüyorum. Tabii videoları izlediniz. Birçoğunuz Instagram'dan, WhatsApp'tan attınız. İşte benim babaannem, dedem adada yaşıyordu. Onlardan şunu duyuyorduk, işte tünelleri duyuyorduk. Şunu duyuyorduk. Çok bilgi var. İşte Yunanistan'da mesela, Yunanistan'da yaşayan 2 kişiyi buldum. Onlarla konuştum. Zar zor ikna ettim. Dedim ki görüntünüzü göstermeyeceğim. Sadece röportaj yapalım. Şey olsun, sesiniz olsun, anlatın. Tamam dediler. Türkiye'ye geldiler. Zaten Türkiye'de de bağlantıları var. Sonra bir anda telefonlarımı açmadılar. Sonra bir mesaj. Özür dileriz. İşte baskı yedik. Şimdi mesela ben kulaklarımla duyduğum şeyleri söyleyeyim. Diyorlar ki biz burada kalırken Müslüman çocukları getirirlerdi. Onların çığlıklarını duyardık. Daha sonra kendi arkadaşlarımızın çığlıkları kaybolurlardı. Bakın hatta bir tanesi 76 yaşında bir abi şunu demişti. Okuldan mezun olan kimse yok. Bulamazsınız. Burada bir şey vardı. Biz çok korkuyorduk. Daha sonra biliyorsunuz işte hani şey diyorum bakın beyin jimnastiği yapıyoruz. Tamam yangın çıktı. 2 tane kız çocuğu oraya kaldı. Ya burada Rus askerleri kaldı. Rus askerleri ahşapları söküp içeride yaktılar. Bu bina yanmadı.
Çeşitli buranın sorumlularıyla görüşmeye çalıştım. Çekim yapayım dedim. Yok dediler, şu dediler, bu dediler. İşte yine hep söylüyorum, yazıyor bazı arkadaşlar. Bir tane arkadaş, evet Hasan girdi buraya. İşte nasıl girdiğini de anlattım. Yani e, mühendislerle beraber kaçak giriyor ama elindeki fırsatı değerlendirememiş. Çekmesi gereken yerleri çekememiş. Arkadaşlar bakın, ben iddia ediyorum. Şu bahçe var ya, şu bahçe. Şu bahçenin altında odalar, tüneller var. Şu köşkün altında tüneller var. Bakın, mantığınızı çalıştırın. Ya Bizans İstanbul'u yaparken örümcek ağı gibi tüneller yaptı. 1890'lı yıllarda bunu yapan Alexander Valery, işte Kont Boris Bostary, bunun altına tünel yapmadığımı zannediyorsunuz. Buradan Ayasofya'ya tünel yapmadığımı zannediyorsunuz. Veya veya Alman generalinin oradan buraya tünel yok mu zannediyorsunuz? E, Diyorum ya, 6 tane 7 tane video çektik arkadaşlar. Işık yakaladık. Dedik ki bu bir lens kırılması değil. Birçok şey yaptık. Ama videolar sanırım çok izlenmedi. Yine izlendi aslında da gerekli yerlere gitmedi. Veyahut da ya ben mesela ne bileyim hep şunu diyorum. Bir tane dedim belki bir yetkili, ya bu çocuk bu kadar yırtıyor kendini, dur bir araştıralım demedi. Yani hep bir gizem, hep bir gizem. Şimdi diyorlar ya işte manevi de. Her geçen gün yıkılıyor, bakın 4 sene evvelki haline bakın. Şimdiki haline bakın. Her geçen gün. Senin için manevi değeri varsa arkadaş, o zaman restore et, 50 milyon dolar. Ya senin gibi bir cemaatin 50 milyon dolar olmaz mı? Var tabii ki. Yani sonuç itibariyle baktığınız zaman gizem bitmiyor. Ben de bu hafta çok ısrar ediyorsunuz. Hani abi Rum yetimhanesi ne oldu? Rum yetimhanesi ne oldu? Rum yetimhanesi ne oldu? Rum yetimhanesi bir şey olmadı. Ben elimden geldiği kadar imkanlarımla belli belgeler sundum. Belli görüntüler sundum. Birçoğunu izlediniz. İşte Bodrum'daki ışığı sundum. Gecenin bir yarısı dolaştım. Bekçiyle kavga ettim. 2-3 defa polis geldi. Bekçi zaten sıkıştım, hemen polisi arıyor. Tehditler aldık. Ama enteresan. O benim Yunanistan'daki adamların irtibata geçtiğimi nereden biliyorsun da onları hemen kesiyorsun önünü. Yani devamlı. Mesela şunu anlamıyorum. Ben buranın mesela yönetim kurulunda olsam, ya derim ki arkadaş tamam gel al işte buyur gir, bak burası bir bina. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü ciddiye almıyorlar bizi. Siz kimsiniz diyorlar. Buranın mesela başındaki adam WhatsApp'ına koymuş, böyle arkaya burayı almış. İsmini vermeyeceğim. L ile başlıyor ismi. Soyadı da V ile başlıyor. Burası bizim. Ya tamam sizin. Eyvallah. İnsan Hakları Mahkemesi'yle almışsın sen burayı. Tamam eyvallah, kazanmışsın. Senin özel mülkün. Biz bir şey demiyoruz. Ama sen bu kadar, yani sırf ben değil ki, benim gibi birçok arkadaş burayla ilgili bir takım videolar çektiler. Arkamdan birisi geçiyor, buraları keseceğim. Yani tabii dünyanın dört bir yerinden burayı görmeye geliyorlar. Çünkü Büyükada zaten başlı başına bir gizem. Ama bakın 4 sene evvelki videolara bakın, bir de şu videonun başındaki görüntülere bakın. Her geçen gün yıkılıyor. Her geçen gün daha kötü oluyor. Ben iddia ediyorum. Kazan Dairesi. Kazan Dairesi'nin altında giden tüneller ve odalar var. Burada çocuklara işkence yapıldı, bir eminim. Bakın eminim. Burada bahçe kazılsa bunun altı. Bence burayı bilerek yapmıyorlar, biliyor musunuz? Bence buranın yıkılmasını istiyorlar. Çünkü manevi değeri olsa burası onlar için bir restore etmezler mi? Yok 50 milyon dolar, 50 milyon dolarınız mümkün değil. Sizin gibi bir cemaatin 50 milyon doları var. Şimdi bakın, burayı araştırırken nelerle karşılaşıyorum. Şimdi buranın yönetim kurulu var. Biliyorsunuz 30-35 sene boyunca yönetim kurulunda bir takım işlemler yapılamıyor. 35 sene sonra yapılıyor. Burada bir aile var yönetim kurulunda. Sabuncu soyadlar. Hatırlar mısınız? Ben Heybeliada'da bir köşkte hep canlı yayın yaparım. Artık hani evim gibi oldu. Çok gizemli bir köşktür o. Hani heykel değişir, bornoz değişir. Bir 4-5 tane canlı yayın yapmışımdır orada. İzlemişsinizdir. Etraf dağınık. Her yer atılmış diplomalar, kimlikler bulduk. Tapular bulduk. Bunların hepsini araştırdık arkadaşlar. Bakın 2005 yılında daire kime satılmış biliyor musunuz? Bu vakfın yönetimindeki o Sabuncu ailesine. Ve bu adamın Fatih'te, Bakırköy'de, İncirli'de
Büyükada'da, Heybeliada'da tapuları var. Varisi yok. Araştırdık. Tabii diyorum ya, bana çok bilgi geldi. Sağ olun, var olun. Instagram'dan, WhatsApp'tan o kadar bilgiler geldi ki. Bunlar tabii hepsini saklıyorum. Ama kimse demiyor ki ya bir şu deli adam çıkıyor, anlatıyor. Ha, yok işte bir tane görüntü yakaladı. Şunu yakaladı. Yok mum ışığı, yok ritüel. Ya ben manyak mıyım? Gecenin bir yarısı geleceğim. Burada canımı tehlikeye atacağım. Şu an bile izleniyorum ya. Bakın bir tane kel kafalı, tipsiz bir tip burada durdu böyle durdu. Ben de inadına durdum böyle, gözlerim dik, bana bakamıyor tabii. Sonra şu aşağı durdu. Ben biliyorum bak şu aşağıda, şimdi biraz sonra yürüyeceğim oraya. Yani bana ulaşamıyorsunuz, bana yetemiyorsunuz. Veya yetmek istemiyorsunuz veya ciddiye almıyorsunuz, bilmiyorum. Bence sistem şöyle ilerliyor arkadaşlar. Buranın bilerek yıkılmasını istiyorlar. İmkanları olsa var ya, yakarlar burayı. Çünkü delilleri yok edecekler. Ben yine iddia ediyorum. Bakın videonun başına bakın. Daha önceki videolara bakın. Şu bahçenin altında tüneller var. Ya mantığım almıyor. İşte biz Ortodoks cemaatiyiz. Eyvallah. Saygı duyuyoruz. Bizim için manevi değeri var. Burada Rum yetim çocuklar yaşadı ki burada Rum yetim çocuklar yaşadı. Bence neler yaşadı bilmiyoruz artık. Allah biliyor. Askeri hastane olarak kullanıldı. Rus askerleri kaldı. Hep ayaktaydı. Son 4 senedir mahkemeyi kazandılar. Ben 4 sene evvel videoları çekmeye geldiğimde bu kadar diken tel yoktu arkadaşlar. Bu kadar köpek yoktu. Geceleri 20 tane köpek var. Bekçi benim burada olduğumu biliyor. Devamlı dolaşıyor arkada. Tur atıyor. Belki de şu aşağıda şu an beni dinliyor. Bilmiyorum. Onunla da kavga ettim. Gereksiz yere. Adam görevini yapıyor. Ya bak şöyle de olabilir. Ya adamı çok korkutuyorlar. Veyahut da adam hakikaten görev adamı. Bir şey diyemem. Yani kısacası Rum yetimhanesiyle ilgili son videom olacak. Bir daha çekmeyeceğim. Çünkü şunu anladım. Benden sonra birileri geliyorlar. Çekiyorlar. Bak devam, şimdi yine dolaşıyor. Bak şimdi. Bak şimdi yine bahçede. Bilmiyorum görecek misiniz? Dur bakayım şöyle. Şu an bana bakıyor. Şimdi biraz sonra ne yapar biliyor musunuz? Telefonunu alır. Arar. Dur şöyle gözükecek mi bakayım. Arkada yürüyor. Yani ben de sıkıldım artık. Çekiyoruz. Gecenin bir yarısı geliyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz. Biliyorsunuz bakın burada Büyükada'da en çok cinayetin işlendi. Burada kaç tane? Bir yıl içerisinde 12 tane ceset bulundu. Hatta bir tanesini hatırlar mısınız? Bir video çekerken canlı yayın yaptığımda önünden geçmişiz, haberimiz yok. Bir kızcağız ertesi sabah bulundu. Belki de o cinayeti üzerimize yıkmaya çalıştılar. Bilmiyoruz. Bir gece keşişler bizleri takip etti. Biliyorsunuz 2 tane keşiş kılıklı, bellerinde silahlar bizleri takip etti. Bunların hepsi videoları var. Bunlar bir delil. Ama şu var. Hala yazıyorlar bana. Hala abi işte evet ben işte Ortodoksum. Ben Hristiyanım. Söylediklerinin hepsi doğru. Ya tamam arkadaş, o zaman gelin bir röportaj yapın. Yüzünüzü göstermeyeyim. Sesinizi değiştireyim. Yok, korkuyorlar. Büyük bir korku var. Şimdi ben iddia ediyorum. Bu son videomda da iddia ediyorum. Buranın, dur bakayım nerede? Nereye gitti o çıka? Çok merak ettim, bakacağım. Buraya saklamış olabilir. Neyse. Bak şimdi orada da mesela tip var. Telefonlarla irtibat kuruyorlar. Tamam. Anlıyorum artık. Tanıyorum yani. Tiplerinden tanıyorum. Neyse, burayla ilgili dediğim gibi daha fazla artık video çekmeyeceğim. Son bir videonun başında biliyorsunuz böyle bir etrafını dolaştım. Bir görüntüler aldım. Bence burayı bilerek yapmıyorlar. Yok işte tadilat yapacağız. 4 senedir proje çıkartıyorsunuz. 50 milyon dolar gerekliymiş. Ya 50 milyon dolar sizin için para mı? Yani ne yapıyorsunuz? Bir an önce bu bina yıkılsın ki bakın 4 sene evvelki videoları izleyin, bir de bunu izleyin ya. Bina her geçen gün çöküyor. Ama işte
Çekim yapalım. Yok, yapamazsınız çünkü yıkılma tehlikesi var. Sana bir şey olursa. Ama sizin adamlarınız cirit atıyor içeride. Bu da enteresan bir duygu. Arkadaşlar bu hafta hani böyle değişik bir video oldu. Belki birçoğunuzun sıkılacağı bir video. Konuşmalı video. Bir hareket, bir aksiyon yok. Ama şunu söylemeliyim. Bu gizem bitmez. İşte hala bana yazanlar var. İşte bir tane YouTuber girdi. Evet, Hasan kardeşimiz girdi buraya ama istediği görüntüleri alamadı ki. Arka taraftaki boş görüntü. Şu ana binaya giremedi. Buranın kalorifer dairesine ineceksin. Kalorifer dairesinin altındaki kapıdan aşağı tünellere gireceksin. Bahçedeki odalara gireceksin. Burada ne deneyler yapıldı, ne testler yapıldı. Bakın, yapıldı, ben bunu iddia ediyorum. Burada bir tane bir adam, şöyle adam gibi bir adam çıksa, şurayı hadi lan açın kapıyı dese, bir araştırma yapsa, şu toprağı incelese, şunu incelese, bunu incelese neler çıkar. Ama maalesef yapılamıyor. Çünkü neden? Onların özel mülkü. Yani dediğim gibi bizim işimiz gizem araştırmak. Bizim işimiz bilinmeyeni çözmek. Elimizden geldiği kadar da bunu yapmaya gayret ettik. Her hafta sizlere değişik videolar çekmeye çalıştık. Yani şimdi mesela konuştukça aklıma geliyor. Adam diyordu ki bu okuldan kalan yaşayan yok. Bir veya iki kişi, biz de kaçtık dedi adam. Biz de kaçtık dedi. Kaçarak kurtulduk dedi. Artık neler yaşandıysa bak. Fakat adamı zar zor ikna ettim ama bir anda adam 2 ay ulaşamadım. Sonra bir mesaj, çok özür dilerim, bu röportajı veremem. Korktu. Yine Türkiye'de yaşayan yine bir Hristiyan kardeşimiz, abi dedi bana baskı yaptılar dedi. İşte evime geldiler dedi. Nereden duydular dedi. Seninle konuştum dedi. Bilmiyorum. Baskı. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Burada demek ki bir şey var. Siz bunu saklıyorsunuz. Bunu da örtmek için işte bahçede, manevi değeriniz olan yerde koyunlar otluyor. Otlasınlar. Organik gıda. Koyunlar otluyor. Bina her geçen gün yıkılıyor. Bir tane bekçi gündüz gece dolaşıyor. Kameralarla izliyorsunuz. Her tarafta teller var. Bu ne? Nasıl bir şey? Neyi saklıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Şimdi diyorum ya işte artık sıkılıyorum da. İşte biliyorsunuz ben dedim ya, Sultanahmet'teki o otoparkın içindeki yere saray. O toprak bir alınsa kaç tane daha oda çıkar. Ama maalesef olmuyor. İşte geçen hafta izlediğiniz o yeraltı şehri. Şimdi yakında yine bir yeraltı şehri izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu ilk defa göreceğiniz bir yer. Onunla ilgili ciddi şu an şöyle söyleyeyim. Hani içeride gaz olma olayı da tehlikesi de var. Onu aşmaya çalışıyoruz. Biz Ziyaretçiler kanalı olarak ilk açtığımız günden itibaren hep sizlere doğru bilgileri vermeye, araştırma, yani ben mesela hep şunu söyledim. İşte ilk defa görüntüler. Tabii ki yani ilk defa biz girdik, biz görüntüledik. Evet, bizden evvel defineciler girmiş. Birileri gelmiş, yazılar yazmış duvarlara, işte Ayşe Mehmet'i seviyor, Mehmet Ayşe'yi seviyor yazmış. Ama siz bu görüntüleri ilk defa bizim kanalımızda görüyorsunuz. Bu anlamda söylüyoruz. Onu da düzelteceğiz inşallah. Anlamayan birkaç tane zeki arkadaşımız var. Onlara da anlatacağız. Dediğim gibi Rum yetimhanesi hakkında ki son video. Artık buraya gelmek bile istemiyorum. Buradan nefret ediyorum. Çünkü ağrıma gidiyor. Yani burada olup da şu parmaklıkların arkasına geçip şunun içini dolaşamamak, bir Türk olarak kendi topraklarımda bu benim çok ağrıma gidiyor. Bu kadar video çektim ya, bir tane de yetkili izlemedi mi ya? Şuraya bir gelip şu kapıyı açın lan, şu kapıyı. İçeri bir girin. Kazan dairesi bir açın bakalım, kazan dairesini. Girin, araştırın. Şuradan topraktan numune alın. Yani ben iddia ediyorum ya. Burada büyük şeyler var. Büyük şeyler çıkar. Ama maalesef yok. Yani dediğim gibi elimden geldiği kadar bir şeyleri ispatlamaya çalıştım. Yanlış bilgiler vermeden doğru bilgilerle, araştırarak. Rum yetimhanesi dosyası benim için bitmiştir. Bundan sonra kim giriyorsa, benden sonra belki birisi şanslı girecek, çekecek. Belki birisini bulacaklar, gerçek diyecekler. Belki de bakıyorlar, bu Rum yetimhanesi videoları 30-40 bin izlendi. Çok kişi izlemiyor nasılsa. Milyon izlense zaten şimdiye şey olurdu. Vardı mı bunda da bir hayır? Biz elimizden geleni yaptık.
Rum Yetimhanesi dosyasını kapatıyoruz. Benim Büyükada'ya artık inanın son gelişim. Çünkü buraya gelmekten de artık çok yoruldum, çok sıkıldım. Bu dosyayı tamamen kapatıyorum. Yani bu videoda beyin jimnastiği yaptık, sohbet ettik. Videonun başında işte son bir görüntüleri gördünüz. Etrafınızda yine böyle gizemli, bilinmeyen yerler varsa biliyorsunuz Ziyaretçi 34 Instagram adresimizden veya WhatsApp hattımızdan. WhatsApp hattı direkt ben çıkıyorum arkadaşlar. Başkası çıkmıyor. Yazabilirsiniz. Güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Yalansız dolansız videolar yapmaya çalışıyorum. Metafizik varlıkları zaten hep söylüyorum, görüntüleyemezsiniz. Onları görüntülemeniz çok zor. Mesela şimdi bu aralarda şeye taktım, 2 tane kanal var. İsmini de söylemek istemiyorum. Abi devamlı her videolarında yine cin görmeye başladınız. Yani ilk zamanlar birkaç tanesini böyle ifşa etmiştim. Zor tutuyorum hani ifşa etmeyeyim diye. Her videoda bir tane maskeli cin. Bir tane peruklu vardı. Çok şükür ondan kurtulduk. Şimdi maskeli bir, lensli maskeli bir cin her videosunda var. Birkaç defa yazdım. B ile başlıyor. S var. 3 şeyli. G var. B, S, G diyelim. İsmini de vermeyelim. Reklamını yapmayalım. Reklamını yapsak da olacak. Bir de onu anlamıyorum. Onu seyredenlerin yorumlarına bakıyorum. Diyorlar ki abi Allah korumuş seni diyorlar. Ya ulan bariz maske. Maske işte. Adama yazdım, dedim ki beni de götürür müsün? Bana da göstereyim. Lan o adam niye orada duruyor ya? Neyse biraz sonra gideceğim ona. Ona gideceğim ona. Yani dediğim gibi Rum Yetimhanesi dosyası kapandı. Ya adamı bulduk, ikna ettik. 76 yaşında, dinç maşallah. Şeye geldi, 40'lar geldi. Gayet güzel konuşuyor. Neler anlattı. Şu an aklıma gelmiyor. Ya diyor ki neler yapıyor. Biz kaçtık diyor. Bu okuldan diyor mezun olan yok diyor. Bazen araştırdım, birkaç tane belgesel gibi şeyler var. Araştırdım. Böyle formalite yapmışlar. Yani bence benim mantığım şunu söylüyor. Burası arkadaşlar tamamen ve tamamen yıkılması bekleniyor. Yıkılıp burada bakın yakında göreceksiniz. Ya bir yangın çıkartırlar ya yıkarlar. Ondan sonra da hemen katakulleden bir şey yaparlar. Elimden geleni yaptım. Dostlar bu haftalık bu kadar. Evet, çok hoşunuza gitmeyen bir video. Aksiyon yok, sürünme yok, yeni bir yer yok. Ama artık bunu bir sonlandırmalıydım. Yani buna bir son vermeliydim. Çok yazıyorsunuz. Abi işte Rum Yetimhanesi'ne bile gideceğim. Ya geliyorum bir şey yok ki. Şu demir parmakların arkasından geçemiyorum. Belki şimdi bana inat birisini sokarlar. Ya sen başaramadın. Bak o başardı derler. Ya birisi başarsın. Birisi yapsın da gerçek ortaya çıksın. Ama harbi yapsın yani. Ciddi yapsın. Öbür türlü yapmasının bir anlamı yok ki. Yani bilmiyorum. Almanya'nın evi orada. En yüksek tepe. Hep korkutmuşlar. Perili köşk, perili köşk. Ya ne perisi? 2 tane çocuğun çığlık sesle geliyor. Ya orada ne çocuğu? Yalan bunlar. Hep bir yalan. Ya yangın. Ya bu ahşap binayı şuradan bir kibrit atsam 2 dakikada yanar. Yangında niye o zaman hiçbir tadilat görmedi? Sapasağlam. Şu 4 senede kardan, yağmurdan, sudan, çamurdan yıkıldı. Yani bilmiyorum. Aklıma gelen başka bir şey yok dostlar. Bu haftalık böyle bir video oldu. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Her hafta değişik videolar yayınlamaya, değişik yerler görüntülemeye devam edeceğiz. Bu haftalık benden bu kadar. Rum Yetimhanesi dosyası şu an benim için bitmiştir arkadaşlar. Artık uğraşmıyorum. Belki kızacaksınız bana ama çok yaptık, çok uğraştık. Hala bana işte yazıyorlar. Yani şuna da sinir oluyorum. Bir tane YouTuber girmiş. Ya tamam girmiş de ne çekmiş? Girsin aslan gibi çeksin biz de oh be diyelim. Ben çektim o çekti. Bunun derdine değilim ki gerçekler gün yüzüne çıksın. Bu kadar emek verildi. Burada belki daha neler var bilmiyoruz. Ama saklanıyor. Çok şükür bugüne kadar bu videoları çekene kadar birkaç tehditler haricinde bir şey olmadı. Bu videodan sonra da eminim bir şey olmaz. Çünkü artık rahatlayın. Sizin peşinizi bıraktım. Büyükada'ya adım bile atmam. Rum Yetimhanesi'ne hiç bakmam. Çok ekstrem bir şey yakalarsam gelirim. Dediğim gibi Rum Yetimhanesi dosyasını kapattık. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Her hafta değişik videolarla yine karşınızda olacağız.